Selamlar. Hoş geldiniz. Dedim gece bir canlı yayın açacağım. Sözümü tutuyorum. Evet, katıl butonundan bahsedeceğim. Katıl butonu. Katıl Türkçe, buton Türkçeleştirilmiş İngilizce katıl tuşu diyelim. Buton demeyelim. Yani tam kullanalım bari. Buton yerine button. Ama o da olmayacak yani. Join button diyeceğiz ya da katıl tuşu. Ses az mı yine? Ya herkes ses az diyor. Ses nasıl? Evet, ses çok az. Allah Allah. Ya sürekli bunu diyorsunuz ya. Mikrofon koyduk. Mikrofon koymasam ses az olmayacak. Nerede bunun artısı eksisi? Az mı? İyi mi? Okey, tamam. Batın, ay tıptaki anlamından bahsediyorsunuz ilahi yani. Yorumlar da iyi. Hoş geldiniz. Evet, aktifleştirdim katıl kısmını YouTube'da. Abone oluyorsunuz ya bana. Kimisi abone olmadan beni izliyor ya, lütfen abone olun. Çünkü bundan sonra çok da rahat izleyemeyeceksiniz. İşte o abone olun kısmının tam sol tarafında orada bir katıl kısmı var. Katıl yazıyor. Onu tıklıyorsunuz. Orada üyeliklerden söz ediyor. 3 tip üyelik yaptım. 3 tip. Rabia gibi 4 değil. 3 tane üyelik yaptım. Allah'ın hakkı 3'tür dedik. Birinci savaşçı üyelik. İkinci şövalye üyelik. Üçüncü ise en üst kral üyelik olacak. Dördüncü yaparsam imparator olur herhalde de şu an bu kadar. Bence yeterli. Ee, Orada ücretleri de zaten yazıyor ve ayrıcalıkları da yazıyor girdiğiniz zaman. Böyle bir işe giriştim. Yine katılda okumalar yapacağım ama YouTube'da bazen kısıtlamalar getiriyor. O kısıtlamalar yani reklam almada falan yani öyle basit şeyler ki anlamıyorum. Yani son yayında ben Tayt'la kitap okudum. Orada da aynı şey oldu, kısıtlamalar. Bu yüzden daha rahat rahat katıl kısmında okumalar yapacağım. Farklı kitaplardan da okuyacağım o zaman. Ama yine mitoloji okumaları, masal okumaları devam edecek. Mesela üyeleri özel canlı yayın olur katıl kısmında. Ya da dik yayın yaparım. Genel olarak YouTube'uma dik yayın koymak istemiyorum ama bu katılda insanların çokça böyle talebi de oluyordu. Bu tür yayında yapacağım. Bakmadım şimdi çok yorumlara, bilmiyorum neler yazıldı. Bence de kırmızı çok yakışıyor. Ben de seviyorum. Yani yakışmasını seviyorum. Her zaman kırmızı sevmiyorum ama. Kademeler arası farklar orada yazıyor zaten. Ama en üst kademedeki kral üyelik tüm alt kademeleri de kapsıyor. Evet. Aa, ne biçim yorumlar var ya. Şimdi ben şöyle demiştim. Bu katıldan sonra belki ayrı başka yayın da yaparız. İzlediniz mi Şahmaran'ı? Ne düşünüyorsunuz? Hmm, bakayım. Göktürk'ten o bilmiyorum yani yazarı Göktürk olan şu tam bir şeyi de okumuyorum, tam bir metin. TikTok'tan yayın açmıyorum çünkü TikTok paylaşım yapayım dedim kaç defa.
Yani doğru dürüst müzik yok TikTok'ta. Yani ben düşün ki oraya video klip gibi koyarım sevdiğim müziklerle. Aa dur bir dakika. Moderatör. Ah, tamam. Evet. Şimdi moderatörümüz var. Çok can sıkan olursa gör. Ha, yani şey ne diyordum? TikTok'ta müzikler çok kötüydü. Yani biraz içerik üretiyordum. Müzik bulamamaktan vazgeçtim. Ayrıca burada da rozet var. Rozet teşekkür. Ben bunları görüyorum. Yollayabilirsiniz Instagram'da. Ayrıca Instagram daha az komisyon alıyor. TikTok'tan bana bir sürü ödül geldi ama o ödüllerden yani çok çok az kısmı bana eklenmiş oldu. Instagram'da da var. Üyelik kısmı Instagram'a geldiği zaman Instagram'da da üyelik yapacağım. İtaatkar tarzı bir kitap değil ama daha farklı ama yine yani çok daha sağlam bir kitap geliyor aslında. Başladım ama. Ah, öyle. Ha Şahmaran'ı nasıl buldunuz dedim. %60 kesiyor TikTok. Yok TikTok gerçekten. Şu an kitap okumayacağım. Daha çok sohbet yapacağız. Biraz ben şu diziden de bahsedelim dedim ama herkes izlememiş zaten ya da bir kısım izlediyse de sohbet yapabiliriz. Ha İban atayım şey doğru yaparım. İbanlı da yaparız. Modern yorumlama olmuş. Netflix'e biraz abartı teknoloji. Yani teknolojinin nimetleri mesela ateş vardı. Ateş çok ateş gibi değildi yani. O efektleri biz de yaparız duruma geldik artık bu dijital çağda. Dizinin şöyle söyleyeyim ben de. Dizinin ilk 4 bölümünü 1,5 hızla izledim. Hani bazen konuşmaları yutuyorlarsa şey yaptım. İbanlı yayın olsun. Ya İbanlı yayın mesaj atın şimdi açıktan İban olur mu? Ayıp olur yani. Ama buradan şey yapabilirsiniz de. Şahmaran dizisinden bahsediyordum. Yani madem Türk bir fantastik dizi yapıldı, biraz yorumlayalım istedim açıkçası. Yani çünkü benim yazacağım bir şey de ileride film olacak gibi bir şey olur ve nasıl çekiyorlar? İnsan merak ediyor. Ay yorumların hepsine tek tek bakamıyorum. Ve ne diyordum? Ha ben bu dizinin işte ilk 4 bölümünü oldukça hızlı izledim. Daha sonrasında ne yaptım? Normal hıza da gelebildim. Çünkü 5. bölümde falan biraz daha olaylar hızlanıyor. Biraz Twilight etkisi var. Böyle vampir dizileri falan vardı ya vampiri yılanları uyarlamışlar. Netflix evet bana göre bence de aslında fiyat ve kalite oranına baktığın zaman ve artık tek de kalmadı pahalı geliyor bence de yani düşününce mesela ben Blue TV'ye üyeyim ve Blue TV'de gerçekten çok iyi yayınlar var. Yok ya IBAN'lı yayın yapmayacağım yani öyle diyorlar da ben yapmam böyle bir şey. Genel olarak evet son bölüm iyiydi beğenmediniz diyorsunuz. Yani şimdi Serenay iğrenç mi? Yok ben kızı beğendim açıkçası. Yani kadın kadını kıskanır diye bir şey yok. Ben hoşuma giden kadını söylerim. Yani güzel bir kız bence role de yakışmıştı yani. O cool tavrını sevdim. Yani şimdi şey gelir diye, yasak gelir diye demiyorum. Yani bazı sahnelerdeki halini ben sevdim baya. Yakışmıştı role. Hani diğer çocuk böyle yılan çocuk o böyle kasılıyor ama rol icabı kasıldığını da düşünüyorum. Onu bilmiyorum da oyunculuğu ama ben Serenay'ı beğendim. Zaten bir emek var o yüzden de çok sert insan eleştirmek istemiyor. İndirdim de sandalye. Bakıyorum şimdi şöyle ne gibi. Ee, yani bu soruların cevabı katıl ne kadar falan bunları kanalıma girdiğinizde zaten görebilirsiniz. Çocuğun oyunculuğu güzeldi. İsmi Burak mıydı? Yani bence o da iyiydi. Genel olarak
Oyunculuklar için şey diyemeyeceğim ama senaryoya baktığım zaman ya da hikayeye, yani ya şu kadar bir hikaye var, bu kadar da anlatabilirsin, bu kadar zamana yayın demişler. O zaman ne oluyor? Bakışmalar falan oluyor. Bir yerde yürüyor, yürüyor, yürüyor. Ben buralarda işte sıkılıyorum. Biraz hız çağına geldik. Atmosferi vermek istemişler ama oralarda biraz uzatma vardı. Katıl sistemi açıldı diye kontrol ettirdim. Ben kendi kendimi göremediğim için açıldığını tahmin ediyorum. Resim yaparken canlı yayın, işte hem canlı yayını kontrol etmek hem resim yapmak, ikisi farklı iş oluyor. Böyle birileri de izlerken resim yapınca biraz geriliyorum, rahat edemiyorum, o yüzden açmıyorum. Şöyle bir şey. Hmm, Rozet satın al. Bilmiyorum yani, bir şeyler satın alıp yollayabiliyorsunuz Instagram'dan. King üyeleri özel video. Ya olabiliriz çünkü onlarla daha temasda olacağım, hani sonuçta üyelik sistemine göre alakalar fark edecek. Ben neden bahsediyorum? Şimdi ne sorular geliyor, değil mi? Bir gün zaten ben bir arkadaşla, bir kişiyle şahmaran üzerine yılanlar, sürüngen soyu, reptilyan var mı? Bunlar üzerine konuşmak istiyorum aslında. Mikrofonun kablosu, kablosuz zaten. Aynı sorular geliyor gerçekten. Aynı şeyleri tekrar tekrar soruyorsunuz. Ya Crystal Picot tanır mısınız? Tanımıyorum birebir. Nereden tanıyayım? Gördüm ama ben yaptıktan sonra bana gösterdiler. Böyle de bir kadın varmış. Ha dedim, varmış. Tamam. O zaman baktım ki, görüyorum şu anda çok da kayda değer soru yok. O zaman yayını kapıyorum artık. Ne yaparsın? Açıkçası benim izlediğim başka diziler var. Yani ben sadece bir Türk yapımı olduğu zaman ona bakmak istedim. Biraz da böyle konulara, hani mistik, fantastik bir Türk yapımı olmuş. Ona bakayım dedim. Yönetmenliklere bir şey demiyorum. Dediğim gibi bence dizinin hikayesi bir kitaptan uyarlanmış ve senaryo. Bu biraz zayıf kalmış oldu. Yani çünkü oturmuyor. E, Ve öyle bir şey var ki bu Şahmaran'ın kız kardeşi yapmışlar. Şahmaran'ın kız kardeşi varmış, o da Lilith'miş. Şimdi bu olmayacak bir şey. Çünkü bunlarla birbiriyle bağlantısı yok, değil. 10 numara dizidir dediğiniz neymiş? Ya neler geliyor, nasıl mesajlar geliyor ya gerçekten. Moderatör koymuştum ama belki gitmiştir. Evet, Şahmaran Alacakaranlık gibi olmuş işte. Ha bir de aslında Dark gibi olmuş. Bunu fark eden fark etmiştir. Mesela Dark'ta bir müzik vardı. İşte yine geliyordu döngü falan diyor böyle. Müzikte tekrar eden bir döngü vardı Dark'ta. Böyle nasıl yapsam, şimdi yapmak istemiyorum. Böyle e, döngüde bir müzik. Aynı şeyler oluyor. Karanlık, ormanlı yollar falan. Dark atmosferinden etkilenmişler. Alacakaranlıkta vardı. Ha moderatör bey, bir garip TV engelleyin diyor. şey yakışıksız yorumları engeller misiniz diyor. İşte Dark etkisi de vardı. Dark'ta kuşlar ölüyordu. Burada bir kehanet olarak inekler falan, öküzler ölüyordu. Yani yatmış. Bunlar da mesela ben onu da fark ettim. Yani iyi bir izleyici yakalar o kısmı.
şey kısmı, senaryo oturumu. Zaten dizinin ilk başında bir konuşma vardı. Birkaç konuşma güzeldi. Tek cümle olarak ama yani bir şeyde hissediyorsun tam olmamış ya da özenti hali falan. Çünkü Türkiye şartlarına da böyle baktığın zaman da garip geliyor. Ya da hemen araya klişe Türk filmi dizisi tadı koyuyorsun. Hani hanımın konağı falan filan hani tarzı. Onu hemen serpiştiriyorlar fantastik diziye de. Olmuyor. Fantastik dizide böyle hanımın çiftliği bilmem ne asmalı konak falan gibi şeyleri koyuyorlar. Yani hizmetçilerle konuşmalar falan, gülüşmeler, kıkırdamalar. Aa, evet, ben yayını kapıyorum o zaman. Dediğim gibi bir gün biz ben yılanlar üzerine, diğer mitolojideki yılan karakterleri üzerine, mesela Hint mitolojisinde nagalar vardır. Bunlar üzerine ben bir canlı yayın yaparım başka bir gün. Çünkü bu tür yorumlamaları da sağlam yorumlamak gerekiyor. Ama bugün katılı duyurmuş oldum. Artık gözükmesi lazım orada. Yani kanalıma girdiğiniz zaman gözükecek. 3 tip üyelik var. İlla ki biri size uyar. Ama tabii daha fazla ben hizmet yapayım, kral olayım diyorsanız o zaman kral üyeliğe geçersiniz. Ha. Aa, evet. İskandinav denizleri. Alev, Şahsiyet, Masum. Hepsini izlemedim işte o yüzden diyemeyeceğim. Yani ben bir de genelde fazla da Türk dizisi izlemiyorum. Fazla değil neredeyse. Çok çok az. O yüzden. Yaralanan şifalı suya yatırılıyor. Hı. Sinema hakkında bilgi birikim görüşlerim. Yani arada ben sinema sohbeti yapmayı çok seviyorum ama bunun için de evet, bir rozet geldi. Teşekkür ederim. Handmaid's Tale'i mi söz ediyor? Maids çok güzel, tavsiye ederim diye. İzlediğim şeyler, ben tarihi yapımları çok seviyorum. Yani geçmişte yapılan şeyler değil, tarihi dizileri çok seviyorum. Baya böyle İngiltere Kraliyet Çağın sarayına falan gideyim. Ama böyle bayağı eskileri. Daha hani böyle binli yıllar, binlerin başları. Katıl'da sadece 1.000 lira, 2.000 lira yok, 300 lira da var. Yani en temel üyelik 300 lira. Şöyle bir şey var, Katıl açtığınız zaman zam yapamıyorsunuz. Yani bu böyle kalıyor. Ya kapamanız gerekiyor, her şeyi silmeniz, ya da ona göre düşünmeniz gerekiyor. Ve bunu daha yeni aktifleştiriyorum ve dediğim gibi bunlar sabit kalacaklar. Crown'u izledim, son bölümünü izlemedim. Yani son sezonu izlemedim. Güzel bir söz. Soner Yalçın okumadım. Yani bu tür araştırma falan böyle gazetecilik kitapları çok okumuyorum. Yani daha çok benim okuduklarım son dönemde daha çok bilgi kitapları, spiritüalizmle ilgili şeyler oluyor, mitolojiler oluyor, cinsellik oluyor. E, Ya da böyle sosyolojik konular da olabiliyor. Böyle şeyler, bilgi içeren arada roman da okuyorum. Spam atan kim ya? Seni de moderatör yapıyorum. Bir dakika. Ama bir tane mi moderatör oluyor? Yapamadım şimdi. Neyse. Spam atan kimdir? Burada da sorular varmış. Bunlara da bakayım. Evet, zaten cevabı olan soruları sormuşlar. Katılma istekleri var. Tanımadığım kimselerle canlı yayına geçmem. Evet, o zaman kapatıyorum yayını yavaş yavaş. Bir gün
dediğim gibi konuklu olarak yayın açarım. YouTube kanalıma da ben koyacağım bunu. Bugünkünü de koyarım ama burada şu anda böyle soru beklerken aynı şeyleri duyuyorum. Bu yüzden de kral ve savaşçı üyelik ile yani ikisinin arasındaki farklar. Oraya girdiğinizde zaten üyeliklerin elde edeceği fırsatlar ve ayrıcalıklar yazıyor. Spor yapıyorum. Biri beni görse ayaklarıma kapansa bilmem yani dururum herhalde. Evet. Yani dediğim gibi aynı sorular geliyor. Türkiye'nin IQ'su 89'a düşmüş deniyordu. Haklılar galiba ki bu yeni nesil ileriye katılıyordur. 10 sene sonra ne olacak merak ediyorum. Ne gibi sorular olur? Soru sorsak, yani soru gelsin desem. Motive olmaya ihtiyaç duyduğundaki yöntemler. Yani hiç yani düşünmedim. Özellikle motive olmak için bir yöntem arıyor mu? Bunu başkasına derim, birine beni motive et diye. Tarihi romanda Türk yazarları. Açıkçası tarihi roman ve bunu yazan Türk yazarları konusunda bir uzmanlığım yok yani. O konuya özel bir ilgim yok. O yüzden cevap veremeyeceğim. Hmm, seçimler hakkında. Bakalım Mayıs gelsin de. Sapiens'in bir kısmını okumuştum, evet. Şu anda yazmaya başladığım için çok fazla değil, fazla okuyamıyorum. Kendimi yazmaya vermem gerekiyor çünkü. Evet, evet, destek diyor bir arkadaş, haklı. Hiçbir adayım falan yok. Altılı, yedili, üçlü, beşli. Hiçbir şekilde şu anda. Yüzüğüm soranlar ve beğenenler olmuş. Mardin'den almıştım bu yüzüğü. Buysa sanırım bir Özbek model. Bu da yine gümüş. Bu da gümüştür. Büyük yüzükleri seviyorum. Gümüş de severim, altın da severim. Yazdığım aslında bir filmdi. Bir film olarak başladığım 20 yıllık bir projeydi. Kitap halinde şu anda bir şekilde yazıyorum ama tabii editörden geçmesi gerekiyor. Üzerine çalışılması gerekiyor ama başladım, artık yapılması gerekiyor. Kendi kitabımı itaatkârı okuyabilirim yer yer. Daha çok ben mitoloji paylaşmak istiyorum. Yeni böyle siparişlerim falan da olacak, başka yeni kitaplar. Oradan mitolojileri sürdürmeyi istiyorum. Çünkü bu gerekli bir şey. Yani insanlar mitoloji bilmeyince aslında bir şeylerin altında yatan bilgileri ve geçmişi de bilmiyorlar o yüzden. Şimdiden bile katıla üye olabilirsiniz. Yayınları Şubat'ta başlatıyorum. Sevdiğim şiiri sormuşsunuz. Şiirden gerçekten anlamam. Etkilenmem de pek kolay kolay. Radyo yayını öyle bir durum yok şu anda. İçinde görsellik de var. Radyo YouTube'a evrildi. YouTube'da da maalesef öyle istediğim müziği çalamam. Çünkü telif hakları diye bir şey var. Onlar da kendilerine göre haklı. Yoksa DJ'liğime güvenirim ve müzik zevkime. Hayır, okumadım. İlahi Nizam ve Kainat'ı okumadım. Ya bazı şeyleri okumaya daha fırsatım olmadı. Aldığım şeyler var, kitaplar ama fırsat olmadı henüz. Üyeliklerin içeriği YouTube'da katıl kısmında yazıyor. Abone olun kısmının sol tarafına tıklıyorsunuz. Katıl yazan bir yer var ana sayfada. Orada çıkıyor. Zaten katıl üyeliği alanlar, buna geçmiş olanlar bu yayınları görecek. Diğer kişiler görmeyecek. Ama onu da duyuracağım. TikTok'ta radyo formatı yapılabiliyor. Ama öyle dandik şarkılardır ki oradakiler.
Evet. Mitolojik karakter olsaydım ne olurdum? İnanla ya da İsis. Direkt. Yani inanmayı seviyorum. Uyar yani bizim coğrafyaya da uyar. Evet. Şu anda artık kaçayım diyorum. Filmi çekilebildiğiniz dediğiniz kitabın türü ne olacak? Ee, evet, yazdığım, aslında film olarak düşündüğüm kitap e, fantastik de denilebilir. Sanat daha çok. Kadın hikayesi. Ama fantastik yanları da olan. Bir tekamül hikayesi de diyebiliriz. Hmm. Klasik müzik, caz, eskiden bolca rock dinlerdim. Etnik müzikler, füzyon müzik ama klasik, barok özellikle çok dinliyorum. Yani fiyatlar yüksek gelmiş bazılarına. Yani şöyle söyleyeyim, dışarı çıktığınızda neyin fiyatı yüksek değil. Ayrıca dediğim gibi bunlara zaten zam yapamıyorsunuz. O yüzden gayet normal fiyatlar. Yurt dışından takip eden insanlar da var. Onlar için hele hiçbir şey değil. Sonuçta ben bunun için bir emek yapıyorum. Emek harcıyorum. Bu da sonuçta bir kişisel tercihtir, üye olup olmamak. Ama bence üye olduğunuzda değer, madem böyle merakınız var. Sabah programı falan izlemiyorum. Yani televizyon zaten pek izlemiyorum. Evet, ben yayını kapatayım yavaştan. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Dediğim gibi fiyatları siz YouTube'da sayfama, ana sayfaya girdiğiniz zaman göreceksiniz. Gitme diyenler var ama iyi akşamlar. Görüşürüz.